Tekrar Drom'a hoş geldiniz. Bugün yanımda 15 senedir beraber çalıştığımız, eğlendiğimiz, çok sevdiğim 4 tane dostum. Grip'in üyeleri bizimle beraber. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk abi New York'taki evimize. Evet. New York'taki eviniz. Dün gece şahane bir konser oldu. Bugün de ikincisi olacak. Bana mı öyle geldi yoksa bu konser böyle çok seyircisi, tepkileri çok güzel olan bir konser miydi? Ya da hani 2 sene geçti aradan, unutuyor muyuz daha öncelerini? Ne diyorsunuz? Yani İlginç bir kıraat vardı. Drum'un seyircisi her zaman çok güzel. Ayrılıyor yani diğer her şehirden bence. Ama dün evet ekstra bir heyecan vardı yani hem bizde Yani, hem seyircide. Sen şarkıların yarısını Tabii. söylemedin falan Tabii zaten. tabii Öyle bir durum var çılgın ya. bir çılgın bir seyirci vardı. Direkt yani öyle bir girdiler ki o zaten Evet, ben şaşırdım. çok böyle Işıktaydım çünkü 10 kaplan güzeldi. gücündelerdi yani. Evet, daha turnenin başındasınız. İlk 2 konser bitti. 16'sına kadar devam edecek. Bu 8. turneymiş. Evet. Beraber. Yani ilk başta gerçi siz bir kendiniz gelmiştiniz galiba. Ben yoktum. Bir tane siz tek başınıza yaptınız, hatırlıyorum. Bir tanesi mi Bir öyleydi? tanesi galiba değil mi öyle? 2013 yılında South by Southwest'e gittik kalabalık arkadaşlarla beraber. Hatırlıyorum, çok güzel eğlenmiştik Evet. onda da. Ne düşünüyorsunuz bu turneler? Tabii Türkiye'de de bir sürü turneleriniz oluyor. Burada yurt dışında da oluyor. İşte Amerika'da da oluyor. Böyle hani size ilginç gelen ne var bu turnelerin içinden, ilginç bir detay verebileceğiniz bir şey var mı? Mesela Amerika'da şöyle oluyor da mesela Avrupa'da bu olmuyor ya da Türkiye şu falan gibi. Herhalde yurt dışı daha değişik oluyor mutlaka Türkiye'den de. Tabii yani Türkiye'de çok nadir gittiğimiz bizim iki şehrimiz, şimdi Rize'ye de gideceğiz. 2 şehrimiz kalmış olacak. Yani 80 şehri gezdik. Böyle çok sıklıkla gitmediğimiz şehirlerde de çok acayip tepkiler alıyoruz ama yurt dışında tabii insanların ülke özlemi, Türkçe özlemi, Onu Türkçe müzik hissediyorsunuz, değil mi? özlemi Evet. inanılmaz yukarı çıkıyor. Dün de burada bence o yaşandı. Bir daha bilmiyorum ya, benim için çok seviyorum burayı. Onun enerjisi de bana ayrı geliyor, Drum'un. Senin enerjin, işte ailenin buraları. Bana harbi açık hava sahnesi heyecanı veriyor yani, çok nadir olarak. İnsanlar da özleyince bomba oluyor. Sen ne diyorsun Arda Bey? Yani Birol'un söylediklerine ek olarak şey de mesela Türkiye'de de aslında Avrupa'da öyle kalabalık bir ekiple dolaşıyoruz biz. Hı hı. Buraya gelince daha da böyle 4'ümüz 5'imiz işte. Kemerleri sıkıyoruz. Aynen öyle. Öyle olunca biraz daha biz de şeye dönüyoruz işte lisede, üniversitede konser verdiğimiz, dolandığımız döneme dönüyoruz işte eşyaları taşı işte kendin kurul falan filan. Setup'ları değiştiriyoruz bir hikayede devamlı. Bir hani daha minimal, daha efektif nasıl bir setup'la gelebiliriz diye her sene Daha heyecanlı Amerika böyle. daha heyecanlı. klasiği değil mi? Belki biraz böyle tatlı stresli ama güzel heyecanlı. Ve ego testi oldu. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bir de tabii her şeyi böyle normalde Arda'nın dediği gibi büyük bir ekibimiz var. Burada her şeyi kendimiz yaptığımız için biraz daha böyle işte yapışıyoruz birbirimize hiçbir şey diyelim değil. yani. Bir de hakikaten yani Amerika'da turne yapmak çok zor biliyorsunuz. Mesafeler de çok uzun. Evet. Yani mutlaka uçmak zorundasın bir yerlerde. Yine biz hani bu yakın mesafeleri arabalarla yapıyoruz, sorun olmuyor ama ya bir Avrupa gibi şey değil, kolay Tabii değil. eyalet aslında ülke geçer gibi Yani. geçiyoruz yani ama Bir de ilk 3 günü, 4 günü şey de var, jet lag de var. aslında Kolay değil, motivasyonu biliyorum. yeter abi. Ama siz artık tecrübelisiniz. Bence en çok turlayan rock grubusunuz yani şeyde. Türkiye'den buraya gelen. Hatta grupların başında geliyorsunuz. Evet. Sadece rock grubu olarak değil. Çünkü böyle çok sık gelen çok fazla sanatçı yok Türkiye'den. Valla sayende abi, o yüzden çok Ha, mutluyuz. yok canım, rica ederim. Kaçıncı senesi oldu? 2000'lerin başıydı sizin. Ya aslında Başlangıç. 25 25. seneniz. diyebiliriz, evet. Böyle çok güzel gidiyor. Ben tabii sizi çok yakından izlediğim için biliyorum. Ama böyle şeyiniz hiç değişmiyor yani, tavrınız hep aynı çizgidesiniz. Müzik değişti, işte seyirci değişti. Belki ne düşünüyorsunuz? Siz o değişimde bir şeyler yaptınız mı? Kendinize göre bizim anlamadığımız, belki fark etmediğimiz ya da düşünüyor musunuz? Yoksa belli bir çizgiyi korumak mı istiyorsunuz müziğinizi? Nedir yani? Hani mesela ben şimdi bir mekan sahibi olarak değiştirmek zorundayım bir sürü şeyi. Onu hissediyorum 2024'te. Çünkü bu işte yeni jenerasyon artık ne bileyim geç saatlere kadar kalmıyor, içmiyor falan, bile şaşırıyoruz. Bir sene önce yoktu, bu yeni çıktı mesela. Bunun gibi müzikte de bir sürü şey oluyor yeni jenerasyonlarda. Sizi de gençler dinliyor. Genç kitleniz acayip
dün gördük. Vallahi süperlerdi. Abi dün bu konuyla ilgili şöyle bir değişiklik oldu. Mesela şarkılarımızın süreleri kısaldı. Ha, bak, Dediğin ilginç gibi bu. daha hızlı Hmm. geçmek istiyorlar genel olarak. Daha kısa şarkılar olsun istiyorlar anladığım kadarıyla. Şarkıların genel olarak da süresi Konsantrasyonları yok sanki gençlerin eskisi gibi. Öyle mi? biraz Onu- daha onu mu farklı. getiriyor acaba? Biraz daha farklı galiba o konsantrasyon. Evet. Evet, belki Öyle de şey. doğru. Yani hızlı tüketimin sonucu işte bir değişiklikler oluyor illaki. Ama müzikal olarak bilmiyorum ne var müzikal olarak değişiklik sence? Müzikal olaraktan ziyade biz değişiyoruz. Yani sonuçta 18, 19, 20 yaşından beri beraber çalıyoruz. O kaçınılmaz. tabii, O yüzden hepimiz değişiyoruz. İşte tabii o psikolojiye göre şarkılar da şekilleniyor. Yani mesela askere gittik, geldik. Geldiğimizde şarkılarımız daha çok Türkiye topraklarına dokunuyordu. Yani dokunmaya başladı diyeyim ya da. Sonuçta hep böyle İngiliz gruplarını coverlayarak geçti. 4 senemiz bizim. Öyle bir altyapı var. Sonra birazcık daha köklendik diyeyim. Şimdi nereye gidiyoruz bilmiyorum. Yani göreceğiz. Peki gripini ilk böyle şey yapan ne denir? Hani patlatan parça hangisiydi? Böyle kahpedir dünya. İlk Yani onda mı oldu çıkış? İlk Hayır, şey onun oydu. şeyi için İlk soruyorum. bir ara gazı Genelde gibiydi. bir coverla şey olur ya rock grupları bir duyuluyor ilk. Acaba Dalgalandım sizde sonra ya. hatırlayamıyorum öyle bir Öyle eski değil bir mi? cover'ınız var mıydı diye ilk zamanlarda. Kahpe var, İstanbul O yüzden var. soruyorum aslında. Yani ilk böyle bir kahpedir Dalgalandım dünya. tamam. Ona kadar kaç yıl oldu dalgalandım? 2007. Ha o da eskiymiş tamam. Ama o albüm aslında 2007'deki albüm böyle kahpedir dünya işte sensin İstanbul düşmanım sonra dalgalandım. Hani onlar bir Ha, o böyle albümde vardı o da. Anladım. onlar bir Tamam. hareket yarattı ama yani asıl böyle mesleğimiz müziktir ve işte hayatımızı bundan geçindirebiliriz artık 2010 o 2010. Durma Yağmur'dan sonra oldu. Evet. Aslında şey gibi böyle 2 basamak gibi oldu bizim hani bir anda değil de Cover çalmayı seviyor musunuz böyle? Sevdiğiniz coverları Vallahi çalarken keyif alıyor musunuz aslında? Seviyoruz ya, Nostaljik o- oluyor değil mi? onunla hatta bazen şeyi konuşuyoruz yani koyuyoruz playliste ya bu kadar da cover olmasa mı acaba diye de düşünüyoruz ama seviyoruz da. Şeyde aslında seyirci de ben dikkat ediyorum çok konser oluyor burada. Cover şeylerini seviyorlar. Yani hani böyle özellikle çok eski şarkılar falan olduğu zaman hoşlarına gidiyor ve gençlerin de bu parçaları tekrar dinlemesine neden oluyor aslında bu rock coverları. Güzel oluyor yani. Bir de Benim şöyle hoşuma bir gidiyor. tabii yüzleştiğimiz gerçek de var. Biz hani dinamik hareketli şarkılarımız var. Ama hani böyle sözlüğüyle, müziğiyle, her şeyle eğlenceli hop bir de şarkı yok bizde. Dolayısıyla konserler Sizin için biraz şey yapıyoruz. Sözleri falan da çok Ya evet hani hoş. işte en yani. hareketli şarkılarımızdan ikisi biri böyle kahpedir dünya diyor. İşte biri vazgeçtim ben bugün diyor. Hani o yüzden öyle komple paket bir eğlenelim, coşalım Evet. şarkısı yok Peki, bizde. Orada Çok da Parçalarınız şey yapmamak lazım aslında. Birazcık çok o da şey şeye yapmamak giriyor evet sanki. doğru biraz. bak. Aynen. O var doğru. parçalarınızdan konuşurken şeyi soracağım o zaman. Nasılım biliyor musun şarkınız Mustafa Kemal Atatürk'e bir mektup diye Aynen öyle. biliyorum ben. Aynen öyle. Nedir Yani. hikayesi? Valla Nasıl işte oldu 2015-16 tam o zamanlar zaten içimizde birikenler malum sürekli yani hem ülkenin kurucusuna hem de genel olarak o mantaliteye böyle bir o zamanki işte darbe teşebbüsü falan filan derken oturduk. Yani ben Haluk da vardı yanımda. Hakikaten nasıl biliyor musun diye zaten biraz başlamıştı. Ondan sonra da arkası geldi. Yani böyle bir mektup yazmak zorunda kalmak dahi tabii şey ama benim çok gurur duyduğum bir şarkı Evet, oldu. güzel Kendi bir adıma en mesaj. azından. Ona yazılmış bir mektuptur yani. Güzel. Peki siz kimi dinliyorsunuz böyle? Süper. Abi ne bulursak Yani- dinliyoruz. Yani Hani gerçekten. özellikle mesela işte rock yapıyorsunuz. Hep rock mı dinliyorsunuz yoksa başka bir şey dinliyor musunuz? Ben mesela benim Hı? favori solistim Mitropanos'tur. Hmm. Rebetika Zeybek Rebetika rahmetli. seversin. Mesela hani çok severim ama hani başka Murat zaten çıkmıyor Yunanistan'dan. tabii o zaten çıkmıyor. Aynen. İbrahim Maluf da severiz. Yani Tabii her şeyi dinlemeye çalışıyoruz. Ya çalışmıyoruz da gerçi öyle gelişiyor. Klişe bir cevap ama kulağımıza ne güzel geliyorsa onu dinliyoruz. Her şeyi diyebiliriz. dinliyorsunuz. Evet. Güzel Yani müzik dinliyorsunuz. özellikle aradan sıyrılan bir grup ya da şey varsa son dönem bilmiyorum. Ben de çok da takip edemiyorum açıkçası. Sizde var mı? Sağ baştan Yani- başlıyorum. Ben de aslında o işte takip ediyorum Spotify'dan falan filan da
maalesef işte o yeni demin söylediği üretim çabuk tüketim şeyi toplumu isimleri hakikaten aklımda tutamıyorum artık yani. Hani var böyle işte denk geldiğim yeni şeyler ama Ya bir de grupların ismi de grup- uzun ya. bir Hani- de artık saçmaladılar Evet. evet yani. Eskiden kolaydı bir Evet. kelime Aa, falan. ne yani. güzelmiş. Neydi adı ya? Şeyi düşürürken bir şey yaptım falan. Ne? İndi rock'larınız nasıl? İyi gayet iyi. Yani Öyle böyle mi? başladık. Evet. Daha şey. Yeni böyle Hatta benim Güzel- ben güzel zaten şeyler çıkıyor rock burada dinleyemiyorum Amerika'da mesela artık yani. efendim. Ben de rock gitti. Rock dinleyemiyorum Ha, artık. Rock hadi ve bakalım. hani pure saf rock ve işte onun daha sertleri bende gitti abi o şey yaş ilerledikçe. O yüzden hani mesela mı oldu? maksimum indie rock falan hani Caz da yok. onu Caz Yok, olsa iyi. caz da yok. Caz da yok ya. caz yok abi. Deneysel. Daha çok. Caz yapmıyoruz diyorsun. Caz yapmıyor. Şimdi yolda bir Led Zeppelin açarız. Biraz şey yaparsın, hatırlarsın. Evet, yarın Led yarın Onlar olur güzel ya açarız. onlar olur. Tamam. Orada sıkıntı yoksa problem yok o zaman. Philadelphia'ya gidiyoruz. Springsteen açıyoruz. Ha tamam okey. Evet, Öyle bir durum var. Tabii, yöresel. Sonra da bir Rocky soundtrack. Peki yani hep soruyorum bu söyleşi şeyle yeni başladık serisine ama herkese soruyorum böyle konserlerinizde hani beklemediğiniz komik ya da korkunç bir şey başınıza gelen mutlaka bir sürü bir şey gelmiştir ama hani şöyle ilk aklınıza gelip de anlatacağınız bir şey var mı? Yani benim Mesela geçen Mike Stern şeyle çalarken, Miles Davis'le çalarken elektrikler kesilmiş. Konseri nasıl idare ettiklerini anlattı İzledim onu falan. biliyorum. Onun gibi hani başınıza gelen herhangi bir şey. aslında güzel. Bizim de başımıza gelmiş şeyler. Var tabii Değil mi? mesela. Sanki bir Van'da bir şey olmuştu diye senden öyle bir şey hatırlıyorum. Ha, Yıllar Van'da önce var. bir pandemide bir söyleşi yapmıştık hatırlıyor musunuz uzaktan? Evet evet. Orada evet. mı anlatmıştın hatırlamıyorum. Ya bir Onun öyle gibi bir şey yani elektrik böyle. kesilmesi mesela İzmit'te bir festivalde elektrik yani sahneye elektrik geliyormuş. Biz bayağı yavaş yavaş uyuşmaya Çatlıyordunuz başladık. yani. Abi küçük küçük uyuşmaya başladık yani böyle. Şarkı indirme de vardı. Tabii orada aynen orada kapattılar. Evet bir kere yine Kocaeli'nde biz çalarken birileri şalteri indirdi falan. Ondan sonra ya çok anı çok Elektrikten şey yapmışken Kıbrıs konseriydi. Şimdi ona Böyle Kıbrıs'ın küçük bir ilçesinde falan bir belediye konseri herhalde. Jeneratör getirmişler. Biz konsere başladık ama jeneratör şeyi kaldırmıyor. O Atıyor. şeydeki power'ı kaldırmıyor. Konserin ortasında organizasyondan biri mi geldi? Bizimkilerden biri mi? Şey dedi, abi akustik çalabilir misiniz ya? Dedim şimdi akustik ya konsere başlamışız bir de şey belediye konseri 1000-2000-3000 neyse işte o ilçenin şeyi kadar insan var orada. Abi dedim nasıl akustik çalalım şimdi başlamışız konsere. Çünkü şey O da yani biz iyiymiş. yüklendikçe jeneratör şey yapıyor. Error veriyor. Asıl abi bir Kıbrıs konseri öncesi var. Gece bıraktık aletleri. Kırklareli dönüşü çocuklar o zamanki ekip otoparka bırakmışlar arabayı. Eyvah. Sabah biz Kıbrıs'a gideceğiz. Hop arabayı patlatmışlar. Arabaya hırsız girmiş. Bütün aletler çalındı. Bütün aletler Eyvah. çalındı. Biz aletsiz bir şeyinde. Ama çalan şöyle çalmış. İçeriden aletleri almış, kapaklarını güzelce kapatmış. Kapıyı da kapatmış. Bakmasanız- uğraşmamış yani. Bakmasanız Şöyle gideceksiniz açınca sürpriz olacak. havaalanında Çocuklar havaalanında fark ediyor zaten. Tabii. Ha bir de öyle. O yani ve yani hani Hafif maddi geliyor. maddi Biraz hasar falan diye. maddi hasar başka. Gittik Kıbrıs'ta hiçbir şey yok. Oradan sağdan soldan toparla sağ olsunlar insanların şeyleriyle. Ya anı çok yani. Çok değil mi? Kaç sene oldu tabii doğru. Tabii Evet. 25 yılda. Amerika'da düşünün abi. arabaya yanlış benzin koyma. O çok güzel onu biliyorum ya. Tabii değil mi? 27 ile turnede arabaya Hatta yanlış ben benzin. diyordum ya girmez o diyordum. Nasıl ya zorla soktuk diyordum. Evet. Gerçekten öyle. Benzinli arabaya Dizel mazot mu koymuştuk? mazot koymuş Tersi ya. miydi? Evet ya. Son dakika gitmiştik falan. Mazotluya mı benzindi? Ya biz koyduk. He, o zaman girmiştik doğru. Evet evet biz koymadık. Onu hatırlıyorum. Sonra gelip arabayı değiştirmişler. Tabii canım koşa koşa konsere yetiştik Evet. falan. Şeye gidiyordunuz. Boston'a mı gidiyordunuz? Yine DC olabilir. DC'ye mi gidiyorduk? DC'ye gidiyorduk evet. Bayağı eski bir o. İlk geldiğiniz zaman. Evet. Doğru. Evet, o komikti. Ona çok gülüyorum. Hep gülüyoruz beraber. İşte arada bir kaç, $2500 sıkışmıştı ama. Peki Drom için bir şeyler söylemek ister misiniz? Drom'la yani Abi, çok çalmak isteriz. yani söylediniz gerçi Olsun, ama hani, yine söyleyeyim. hakikaten Bir daha söyle. ev gibi sizin için biliyorum ama Birincisi keyifli bir yer. İkincisi müthiş bir ses var. Üçüncüsü zaten hani aşırı haz aldığımız bir yer. Senin buradaki yani ya misyonun inanılmaz. Bize bu kapıları açtın. Bizim gibi insanlara buranın kapısını açtın. Aslında burada bir küçük bir kültür savaşı veriyorsun. Biz de hani buna ortak oluyoruz. Ben
Umuyorum ki çok uzun yıllar burası böyle devam eder. Biz de geliriz, başkaları da gelir. Heyecan verici benim için her zaman yani. Kesinlikle öyle yani. Bir şu kapıdan girerken böyle bir zaman tüneli gibi ben de böyle bambaşka hissediyorum. Dediği gibi bir olun. Bir 15 konseriniz vardır Drone'da herhalde sizin, değil mi? Belki daha fazla. Olmuştur. Evet. Kaç tane? Efendim? İlk 2013 Hepsi mi saçma. dedin? 12. 2013 Var, var. South by Southwest. Evet. Ya bir de burada şöyle bir durum da var. Hani biz çok keyif alıyoruz çalmaktan. Zaten seni çok seviyoruz, mekanı çok seviyoruz, o ayrı, ama buraya gelen insanların da çok rahat ve çok keyifli şekilde konseri izleyip ondan sonra da hani bizimle böyle bir ayaküstü sohbet ya da bir Evet. fotoğraf vesaire, bunların hepsinin Aslında bizim New için York çok büyük seyircisi önemi o var. açıdan Onu görmek de çok güzel Çok bence. şanslı yani. Sizi mesela İstanbul'da bu kadar yakından izleyemezler. Siz Aynen öyle. genelde işte büyük salonlarda Evet. çıkıyorsunuz artık, Evet. barlarda falan. Ya da mesela işte Konser çalıyoruz, vermiyorsun. ondan sonra hemen kaçıyoruz filan falan, Ya, öyle ya, şeyler tabii. oluyor, ama burada öyle bir durum yok. Burada geliyorlar yukarı, Evet. fotoğraf çektiriyorlar, Aynen sohbet öyle. ediyorlar. Ya Sohbet siz aşağı edebiliyorsun iniyorsunuz falan. Evet, yani o yüzden Evet. daha böyle iç içe bir mekan. O da Evet, bize bazen New York mutluluk seyircisi veriyor. şey yapıyor, bunun değerini biliyor da bazen bilmiyor, üzüyorlar beni. Ben de o zaman kavga ediyorum biraz. Eyvah eyvah. Neyse, sizi tekrar burada ağırlamak çok güzel oldu. Bizim için de öyle. Bugün de çok güzel olacak. Dönüşte zaten biraz da kalacaksınız. O zaman artık Uzundur. daha rahat görüşeceğiz. Aynen öyle. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bunu sana verip Sağ olun. Road Güzel oldu. Sana verip-